Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte daha önce 5 şişini yapmış olduğum kelebekli patiğimin 2 şişini yapacağız. Ben patiğimde yeşil, sarı ve krem tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise böyle kısa 20 santimlik 2 şiş hanımlar, 3 numara. Hemen sizlere patiğimi de göstereceğim. İşte patiğimiz bu şekilde. Daha önce hanımlar bu patiğimin şöyle 5 şişini yapmıştım. Aynı patiği bu defa istek üzerine, talep üzerine yeniden 2 şiş olarak yaptım. Görüntü itibariyle patikler aynı. Tek fark şu: bu model 5 şiş, bu da 2 şiş. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından başlayacağım. Krem ipim ile hanımlar. Şöyle bir miktar ip bırakıyorum ipimin ucunda. 12 ilmek atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum. Burada kalan ipimiz bekleyebilir. Tabanımızı yaparken bu ipi yeniden kullanacağız. Bakın geri döndük. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini sırasıyla ters örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. İlmeklerimin hepsini ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde artırmaları yapacağız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız ön yüzde. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öyle artırmamızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ikinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından şöyle buraya bir ilmek atıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen bu sol kenara da bir ilmek atıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Geri döndük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmayacağız. İlmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılacak. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Artırmalara devam edeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen bu sol kenara da bir ilmek atıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 16 ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde ilk 2 ilmeği öreceğiz, artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz, yine artıracağız. Biz bu işleme şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte 28 ilmek olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, artırmalarımı yaptım geldim. 28 ilmeğim oldu. Arka yüzde ilmeklerimi ters ördüm, 28 ilmeğimi. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimize başlayacağız hanımlar. Kelebek modelimizi kuracağız şimdi. Sağ kenara, sol kenara ajurlarımızı yapacağız. Toplam 12 sıradan oluşuyor. Kelebek modelimiz ön yüzde ilk sıradayız. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8. Ardından yeşil ipimi hemen aldım. Dolama yapacağım. Yeşil ipimin ucunu arka yüzde bıraktım. Hanımlar, yeşil ipimi ilmeğimin etrafında bakın şöyle 1, 2. Bir ilmeğe dolama yaptım. Yeşil ipimi dolama yapacağım ilmeğim bittiği için arkada bırakıyorum. Burada hanımlar dolama yaptığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Modelimizin ilk sırasıydı bu. Şimdi 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dolama yaptıktan sonra 6 ilmek ördüm. Ajurumuzu yapacağız. Ajur da şöyle oluyor. Bir tane artırıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Sola doğru kesim yaptık. Model aralarında ajurlu model 2 ilmek üzerine kuruluyor. Model aralarında birer tane tersimiz var. Bu ters ilmeğimi ördüm. Arka yüzde bu ters ilmekleri düz öreceğiz hanımlar. Tekrardan ikinci modelimi yapıyorum. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Ve model arası için bir ilmek tersim var. Diğer modelimi yapacağım. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim.
Model arası için bir ilmek tersim var. Bu ajurlu modelden toplam 4 tane kuruyoruz. Şimdi dördüncüyü yapacağım. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde ajurlu modelimizi de yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde 2 ilmek ajurlu modelimiz vardı. 2 ilmek üzerine kurmuştuk. Kenardaki 2 ilmeğimi ters ördüm. Bakın ajurlu modelimin 2 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Arka yüzde ajur modeli kurulmuyor. Aralarda ön yüzde ters ördüğüm ilmekleri arka yüzde düz örüyorum. 2 ters. Bakın buraya 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters ördüm. Bakın son ajurlu modelimin ilmeklerini de ters ördüm. Şimdi kelebekli modelde ikinci sırayı yapacağız. Bu aşamada bir önceki ön yüzde dolama yaptığım ilmeğin önündeki bir ilmeğe kadar öreceğim. Yani buradaki ilmeklerime bakın ters olarak örüyorum. Dolama yaptığım ilmeğimin önündeki bir ilmeğe kadar ters örecektim. Hemen şu ilmeğim ters. Devam ediyorum. Bakın dolama yaptığım ilmeğin bir önündeki ilmeğe geldim. Şöyle. Dolama yaptım. İlmek önünde bir ilmek kaldı. Şimdi arka yüzde dolama yapacağız. Yeşil ipimi alıyorum hanımlar. İlmeğimin etrafında 2 kez döndürdüm. Bakın ipim ön yüzde kaldı. Karşıda kaldı. Dolama devam ettiği için ipim ön yüzde. Dolama yaptım. İlmeğimi ters örüyorum. Tekrar ikinci ilmeğime dolama yapacağım. Bakın sıradaki ilmeğimin etrafında şöyle bir kere dolandırınca şöyle 2 oluyor. Hemen bu ilmeğimi de ters örüyorum. Üçüncü ilmeğime dolamamı yapacağım. İlmeğimin etrafında yeşil ipimi şöyle 2 kez dolandırıyorum. Başka dolama yapacak ilmeğim kalmadığı için yeşil ipimi artık arka yüzde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters olarak ördüm. Kalan ilmeklerimi de ters örüyorum hanımlar. Modelimizi böylece arka yüzde ikinci sırasını tamamladık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Kelebek modelimizde 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine dolamalı ilmeğime kadar öreceğim. Yani kenardan 7 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Buraya bir ilmeğe dolama yapacağım. Bakın yeşil ipimi ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Yeşilimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına bir ilmek krem ipimle düz ördüm. Tekrar buraya yeşil ile bir ilmek dolama yapıyorum. Yine yeşilimi arkada bırakıp dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar burada ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir önceki ajurumuzu önce artırma yapmıştık. Sonra sola doğru kesim yapmıştık. Şimdi sağa doğru kesim yapacağız. Ardından artırma yapacağız. Sağa doğru kesimi şöyle içten girerek de yapabiliriz. Fakat ben öyle zorlandığım için ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bırakıp ikisini keserek örüyorum. Ardından ajurumu yapıyorum. Şimdi sağa doğru kesim yaptım. Ajur yaptım. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Şimdi tekrardan sağa doğru kesimimi yapıyorum. Şöyle ardından ajur yaptım. Aradaki bir ilmeğim ters. Yeniden şu 2 ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğimi ilkin önüne bırakıp sağa doğru kesim yapıyorum ve ajurumu yaptım. Araya bir ilmek ters ördüm. Son ajurlu modelimi yapacağım, dördüncüyü. İkinci ilmeğimi ilkin önüne bırakıp ikisini keserek örüyorum ve ajurumu yapıyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. sıramızı ön yüzde tamamladık. Geldik arka yüzde 4. sıramıza. Ajurlu ilmeklerimiz, modelli ilmeklerimiz ters örülüyor hanımlar. Ajurların arasında bir ilmek düz var. Bakın. 2 ters, 1 düz. 2 ters, 1 düz. Ön yüzde tersi ördüğümüz ilmekleri arka yüzde düz örüyoruz. Şimdi tekrardan bu dolamalı ilmeğime kadar öreceğim. Bakın. Dolamalı ilmeğime kadar öreceğim burada. İlmeklerimi yine ters örmeye devam ediyorum. Dolamalı ilmeğime kadar. Bakın dolamalı ilmeğim burada. Buraya kadar ters ördüm. Yeşil ipimi alıyorum. Buraya yeniden 3 ilmeğe dolama yapacağım hanımlar. Şu birinci ilmeğim. Arka yüzde dolamayı böyle yapıyoruz. Dolamam devam ettiği için yeşili karşıda bıraktım ön yüzde. Şu ikinci ilmeğe dolamamı yapıyorum. Yine yeşilim ön yüzde bekliyor. Şu da 3. dolamam. Artık yeşil ile dolamam bitti. Yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir ilmek krem ile ters örüyorum. Ve şimdi siyahımı ekleyeceğim. Çok az bir siyah yeterli hanımlar. Bakın şöyle bir 50 santim yoktur. Siyah ip kestim.
kelebeğimiz için. İpimi şöyle arkada bırakıyorum. Ters tarafta, yani benden tarafta. Siyah ipim ile buraya bir ilmeğe dolama yapacağım. Şöyle bir. Bakın şu 2 kez dolanmış oldu. Siyahımı arkada bırakıyorum. Ve dolama yaptığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şişimde kalan 5 ilmeğimi de yine ters örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde şu anda 1, 2, 3, 4, 5. sıradayız. 5. sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Kenardan 6 ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya siyah ile bir ilmek dolamamı yapacağım şimdi. Şöyle siyah ipimle buraya bir dolama yapıyorum. Siyah ipimi krem ipimin etrafında 2 kez dolandırdım ve arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Şimdi yeşil ipimi alacağım. 5 ilmeğe dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Bakın yeşilim ön yüzde bekliyor. Dolamam devam ettiği için. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü dolamalı ilmeğim. Dolama yaptığımız ilmeklerimizi ön yüzdeyiz. Krem ipimizle düz olarak örüyoruz hanımlar. Unutmuyoruz. Şu da 5. ilmeğim. Artık yeşilimi arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Hemen yanına 1, 2 ilmek daha düz ördüm. Bakın ajurlu bölüme geldik. Bir önceki ajurda hanımlar sağa doğru kesim yapıp ajur yapmıştık. Şimdi yine ilk ajurda yaptığımız gibi yapacağız. Ajur yapacağız. Öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Arada bir ilmek tersim var. Bakın artırıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Arada bir tersim var. Artırıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Arada bir tersim var. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kenardaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Modelde 6. sıramız oluyor bu. Bu sıramızda yine ajurlu ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece model aralarında ön yüzde ters ördüklerimizi arka yüzde düz örüyoruz. 2 ters, 1 düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bu aşamada hanımlar bakın dolama yaptım. En son yeşil dolamamın önündeki 1 ilmeğe kadar öreceğim. Şöyle bir tane daha ters ördüm. Bakın dolamamın önünde bir tane ilmeğim kaldı. Buraya kadar ördüm. Şimdi tekrar yeşilimi alıyorum. Buraya yeşil ile 2 ilmeğe dolama yapacağım. Bakın şu birinci dolamam. Yeşilim ön yüzde bekliyor. Şu da ikinci dolamam. Şimdi yeşilimi arka yüzde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Yanına bir tane krem ters ördüm. Şimdi yeşil ile 2 ilmeğe daha dolama yapacağım. Tekrar yeşil ipimi şöyle 2 kez dolandırdım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yeniden ikinci ilmeğime de yine dolamamı yapıyorum. Yeşilimi arkada bıraktım şimdi ve dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir tane krem ile ters ilmek örüyorum. Buraya bir tane de siyah dolama yapacağım. Şöyle bir ilmeğime siyahı ilmeğimin etrafında 2 kez dolandırdım. Şimdi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters olarak örüyorum krem ipimle. Yanına bir tane krem ördüm. Tekrar yeşilimi alacağım. Buraya 3 ilmeğe yeşil ile dolama yapacağım. Bakın yeşili aradan çıkarttım. Öndeki ilmeğimin etrafında şöyle 2 kez dolandırmış oluyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Şu ikinci dolamam. Yine dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Şu da 3. dolamalı ilmeğim. Yeşilimi arka yüzde şöyle bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Kalan 3 ilmeğim ters örülüyor. Şimdi geri döndük hanımlar. Modelimizde ön yüzde ve 7. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. 2. ilmekten sonra yeşil ipimi aldım. 2 ilmek yeşil dolama yapacağım hanımlar. 2 ilmek. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. Yeşilimi arka yüzde bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına 1 ilmek krem ile düz örüyorum. Şimdi yeşil ile 2 ilmeğe daha dolama yapacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu da 2. ilmeğim. Yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi düz ördüm.
Yanına bir tane krem örüyorum. Buraya bir ilmek siyah dolama yapacağım şimdi. Şu alttaki siyah ipimi alıyorum. İlmeğimin etrafında 2 kez dolandırıp arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Ve buraya hanımlar 3 ilmek yeşil dolamamı yapacağım. 3 ilmeğe. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şöyle. Şu da üçüncü dolamam. Yeşilimi artık arka yüzde bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Ardından yanına 2 tane ilmek düz ördüm. Şimdi tekrar ajurlarımızı yapacağız hanımlar. Bir önceki ajurumuzu önce ajur yapıp sonra sola doğru kesim yapmıştık. Şimdi tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım, yani ajurumu yaptım. Bir tersimi ters örüyorum. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yapıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Yeniden sağa doğru kesim yapacağım. Hemen ajurumu yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek ters ördüm. Tekrardan son kez ajurumu yapacağım. Önce sağa doğru kesim, sonra ajurum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi arka yüzde modelde 8. sıraya geldik. Bu sıramızda yine ajurlu ilmeklerimiz ters örülecek. Sadece ön yüzdeki ters ördüğümüz ilmekleri düz öreceğiz. Bakın, bir ilmek düz. 2 ters, bir düz. 2 ters, bir düz, 2 ters. Ajurlu modelimizi tamamladık. Bu sıramızda siyah dolama yaptığım ilmeğin önündeki bir kreme kadar öreceğim hanımlar. Hemen ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın, siyah dolama yaptığım ilmeğin önünde bir krem ilmek var. Buraya kadar ördüm. Buraya bir ilmek siyah ipim ile dolamamı yapacağım şimdi. Hemen siyahımı alıyorum. Buraya bir ilmeğe siyah ipim ile dolamamı yapıyorum. Şöyle siyahımı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ters örüyorum. Yanına bir tane krem ile ters ördüm. Şimdi hanımlar, yeşilimi alıyorum. 5 ilmeğe yeşil dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Dolama yaptığımız ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örmeyi unutmuyoruz hanımlar. Krem ipimizle. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. Şu da 5. dolamam. Artık dolamam bitti. Yeşil ipimi arka yüzde bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Kalan 3 ilmeğim ters örülüyor. Evet hanımlar, şimdi modelimizde ön yüzde 9. sıradayız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi krem ile örerek başlayacağım. İlk 6 ilmeği krem ile örüyorum. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar yeşilimi alıyorum. Burada 5 ilmeğe yeşil dolama yapacağım hanımlar. Pardon, 3 ilmeğe, çok özür dilerim. 3 ilmeğe yeşil ipim ile dolamamı yapıyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da 3. ilmeğim. Şöyle yeşilimi artık arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Şimdi de siyah ile 2 ilmek dolama yapacağız bu defa. 2 ilmek. Şu birinci siyah dolamam. Şu da ikinci siyah dolamam. Dolama yaptığım ilmeğimi örüyorum. İkinci dolamamın ilmeğini ördüm. Şimdi hanımlar, dolamadan sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şimdi bir önceki sırada önce sağa doğru kesim yaptık, sonra ajur yapmıştık. Şimdi ajur yapacağım. Sola doğru keseceğim. Aradaki bir tersimi ters örüyorum. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Arada bir tersim var. Ajur yaptım. 2 ilmeği kestim. Arada bir tersim var. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Yandaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 9. sırayı tamamladık. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde 10. sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde modelli ilmeklerimi hep ters örüyorum. Aralarda birer ilmek düzümüz var. 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters. Ardından bakın, bu aşamada bu dolama yaptığım ilk siyah ilmeğime kadar öreceğim.
Bakın ilmeklerimi örüyorum. İlk dolama yaptığım siyah ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Buraya bir ilmek siyah dolamamı yapacağım hanımlar. Şöyle bir ilmek siyah dolamamı yapıyorum. Şu bir kere doladım. Şu iki. Siyahımı aradan çıkarıp arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Şimdi hanımlar yeşilimi alacağım. Bir ilmek yeşil dolama yapacağım. Şu birinci dolamam. Yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir tane normal ters ilmek örüyorum. Tekrardan buraya bir ilmek daha yeşil dolamamı yapacağım. 2 kere dolandırıp yeşilimi arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Kalan ilmeklerim ters örülüyor. Şimdi geri döndük. Modelimizde 11. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. 6 ilmek krem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından 3 tane yeşil dolamamı yapıyorum. 3 tane. Şu birinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Şu ikinci dolamam. Dolama yaptım, ilmeğimi öremedim. Şu da üçüncü dolamam. Yeşilimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım, ilmeğimi ördüm. Artık siyah dolama yapmayacağız hanımlar. Siyah ipimiz beklesin. Diğer kelebeği yaparken aynı ipimizi kullanacağız. Dolamalı ilmeğimi ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Tekrar ajurumu yapacağım. Bu defa sağa doğru kesim yap, ajur yap. Öyle devam edecek. Ajurumu yaptım. Bir ilmek tersim var. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. Ajur yapıyorum. Arada bir tersim var. Yeniden sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yaptım. Bir ilmek tersim var. Tekrar sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Geri döndük. Arka yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde 12. ve sonuncu sıradayız. Bu aşamada yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri ters örüyorum. Sadece aralardaki birer düz ilmeğim. Onları düz öreceğim. 2 ters. Bakın aradaki bir düz ilmeğimi düz ördüm. Yine diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Bu dolama yaptığım ilk yeşil ilmeğim dahil oraya kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın buradaki yeşil dolamalı ilk ilmeğim görünüyor. Bunu da yine ters ördüm. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Bu aşamada artık ortaya sadece bir ilmeğe yeşil dolama yapacağız. Şöyle yeşil ipimi ilmeğin etrafında 2 kez dolandırdım. Arkada bırakıyorum ve dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Modelimizde 12. sıramızı bitirdik hanımlar. Bakın ilk modelimizi tamamladık. Diğer modelimizde tam işlem yer değiştirecek. Yani ajurlu olan bölüme kelebek, buradaki kelebekli olan bölüme de ajur yapacağız. Bunun öncesinde hanımlar bu aşamada ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz örelim. Hepsini düz örelim. Arka yüzde de ters olarak örelim gelelim. İkinci desene başlayacağız. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ikinci modele başlayacağız. Şimdi sağ tarafa ajur yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen 2 ilmekten sonra ajuru yapacağız. Bu tarafa da 4 tane ajurlu model kuracağız. Ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Araya bir ilmek ters ördüm. Bakın ilk modeli yaptık. Tekrar ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Arada bir tersim var. Ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Arada bir tersim var. Ve son kez ajur yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Bakın buraya 1, 2, 3, 4 tane ajur modelimizi kurduk. En son ajur yaptık. Kesimimizi yaptık. Şimdi 7 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu aşamada hanımlar diğer kelebeğimi de sarı renkle yapmıştım. Ben hemen sarı ipimi alıyorum. Buraya bir ilmek dolama yapacağım. Bu ikinci modelde, bu birinci sıramızdı. Bu ikinci modelimizde yine 12 sıradan oluşuyor. Bir ilmeğe şöyle dolama yapıyorum. Hanımlar bu alttaki yeşil ipimin uçlarını da arkaya bir güzel gizledim. Yeşil ipimi kestim. Siz de kesip iplerinizi gizleyebilirsiniz. Bakın buraya bir ilmek dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Şimdi kalan 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde.
Şimdi hanımlar modelimizde arka yüzdeyiz. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şu. Geri dönüyorum. Dolamamın önündeki bir ilmeğe kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Yani 6 ilmek ters öreceğim. 3, 4, 5, 6. Ardından sarı ipimi alıyorum. Bu defa 3 ilmeğe dolama yapacağım. 3. Bakın şu birinci ilmeğim. Sarı ipim ön yüzde bekliyor daha. Şu ikinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğimi de yine şöyle ters örüyorum krem ipimle. Şu da üçüncü ilmeğim. Sarı ipimi arka yüzde bıraktım. Dolama yapacağım ilmeğim kalmadı çünkü. Bunu ters örüyorum. Şimdi hanımlar yine ajurlu ilmeklerimizi de arka yüzde ters öreceğiz. Sadece ön yüzde ters ördüğümüz ilmeklerimizi arka yüzde düz öreceğiz. Bakın ön yüzde ters ördüm ilmeğim arka yüzde düz örüyorum. 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz ve kalan son 4 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Modelde ikinci sıramızı yaptık. Geldik üçüncü sıramıza hanımlar. Bu sıramızda öncelikle yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 2 ilmekten sonra bu defa sağa doğru kesim yapacağız. Ardından ajur yapıyoruz. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine sağa doğru kesim yapıyorum. Ajur yapıyorum. Arada bir tane tersim var. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. Ajur yaptım. Arada bir ilmek tersim var ve son ajurlu modelime geldim. Sağa doğru kesimimi yapıyorum ve yanına bir tane ajur yaptım. Şimdi bu aşamada hanımlar ajurumdan sonra 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Buraya alttan siyah ipimi getiriyorum. Çok kasmadan getirelim. Biraz esnek bırakalım arkada. Patiğimiz gergin durmasın. Buraya siyah ile bir ilmek dolama yapıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir krem ördüm. Tekrardan alttan sarı ipimle bir ilmeğe dolama yapıyorum. Sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Tekrar buraya bir ilmek daha sarı dolamamı yapıyorum hanımlar. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü sıramızı modelimizde tamamladık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde 4. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Kenardan 6 ilmeğimi yine krem ipimle ters örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6. Sarı ipimi alıyorum. Arka yüzde 3 ilmeğe sarı dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da üçüncü ilmeğim. 3 ilmeği dolamayı yaptım. Sarımı arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir tane krem ipimle ters örüyorum. Şimdi buraya da 2 ilmek siyah ile dolama yapacağım. 2 ilmek siyah. Şu birinci ilmeğim. Bakın siyahım ön yüzde bekliyor. Çünkü bir ilmek daha dolama yapacağım. Birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. Siyahımı artık arka yüzde yani benden tarafta bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ters ördüm. Diğer ilmeklerim ters olacak hanımlar. Ajurlu modelimiz dahil. Sadece ajurların arasına birer ilmek düzümümüz var. Onları düz öreceğiz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzde 5. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ördüm. Hemen ajura başlıyoruz. Bu defa ajur yapıyorum. Sola doğru kesim yapıyorum. Bir ilmek ters. Ajur yaptım. Kesim yapıyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Yanına bir tane ters örüyorum. Ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Yanına bir tane ters ördüm. Tekrar ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Ajurlu modelimizi yaptık hanımlar. Kesim yaptıktan sonra dilerseniz sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bakın siyahları da ördüm. Buraya hemen bir ilmek siyah dolama yapacağım. Bir ilmek. Siyahımı arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek düz ördüm. Krem ile. Tekrar sarı ipimi alacağım alttan. 5 ilmeğe dolama yapacağım. Modelimizde 5. sıramız bu.
Şu birinci dolamam. İkinci dolamam. Dolama bitene kadar sarı ipim ön yüzde bekliyor. Şu üçüncü dolamam. Şu 4. Şu da 5. Artık sarı ipimi arkada bıraktım hanımlar. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Modelimizde 6. sıradayız hanımlar. Arka yüzde. Bu sıramızda da kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi sarı ipimi aldım. 2 ilmeğe sarı dolama yapacağım. 2 ilmekten sonra. Hemen. Şu birinci dolamam. Şu da ikinci dolamam. Sarı ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir ilmek ters örüyorum ve hemen 2 ilmek daha sarı dolama yapacağım. Şu birinci dolamalı ilmeğim. Şu da ikinci dolamalı ilmeğim. Yine sarı ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ters ördüm. Yanına bir ilmek ters örüyorum krem ile. Buraya bir tane de siyah dolama yapacağım kelebeğimiz için. Şöyle bir ilmeğe siyah ipimle dolamamı yapıyorum. Siyah ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ters örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm hanımlar. Dolamadan sonra bir ilmek krem ters ördüm. Tekrardan sarı ipimi alıyorum. 3 ilmek sarı dolama yapacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da üçüncü ilmeğim. Sarı ipimi arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ilmeklerim hanımlar ters öreceğim. Sadece ajur aralarındaki birer ilmek düzümüz var. O ilmekleri düz öreceğiz. Diğerlerinin hepsi ters olarak örülüyor. Evet hanımlar, şimdi ön yüzde modelde 7. sıradayız. 7. sıramızda yine şöyle oluyor. Kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi örüyorum. Bu defa sağa doğru kesim yapıp ajur yapacağız. İkinci ilmeğimi ilkin önüne getirip keserek örüyorum. Ajurumu yaptım. Arada bir tane tersim var. Tekrardan sağa doğru kesim yapıyorum. Ajur yapıyorum. Arada bir tersim var. Yeniden sağa doğru kesim yapıyorum. Ajur yapıyorum. Bir tersim var. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yaptım. Ajurdan sonra hanımlar buraya bir ilmek düz ördüm. Ajur yaptım. Yanına bir ilmek ördüm. Tekrardan kelebeğimi yapıyorum. Kelebekte 7. sıramız. 2 ilmeğe dolama yapacağım sarı ile. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Sarıyı arkada bırakıyorum. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek düz ördüm. Şimdi tekrar sarı ile 2 ilmeğe dolama yapacağız. Şu birinci ilmek. Sarı ipim önde bekliyor. Şu da ikinci ilmek. Sarımı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir ilmek düz örüyorum. Buraya bir tane siyah dolama yapacağım. Bir tane siyah dolama yapıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Bir kremimi örüyorum. Tekrardan hanımlar buraya 3 ilmek daha sarı dolama yapacağız. 3 ilmeğe dolama. Şu birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. Ve üçüncü ilmeğim. Sarımı arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Kalan 3 ilmeğimi normal düz örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde modelde 8. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda kenardan 6 ilmeğimi ters örerek başlayacağım. Bir kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sırada hanımlar şöyle siyah ipimi alıyorum. Buraya bir ilmek siyah dolamamı yapacağım. Bir tane siyah. Siyah ipimi arkada bırakıyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi ters ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum ve tekrar sarıyı aldım. 5 ilmeğe sarı dolama yapacağım. 5 ilmeğe. Şu birinci ilmeğim. Bakın sarı ip ön yüzde karşı tarafta. Şu ikinci ilmeğim. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü.
Ve bir ilmek daha dolama yapacağım. 5. ilmeğim. Sarıyı arkada kendimden tarafta bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ters ördüm. Kalan ilmeklerim de ters örülüyor hanımlar. Ajurlu ilmeklerimiz. Sadece ajurların arasında bakın birer ilmek düz var. Bunları düz öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndük. Modelde ön yüzde 9. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şu. Yine kenardan ilk başta ajurlarımızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şimdi ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeği kestim. Yanında bir tane tersim var. Ajur yapıyorum. Öndeki iki ilmeği kesiyorum. Bir ters. Ajur yaptım. Öndeki iki ilmeği kestim. Bir ters. Ve ajur yaptım. Öndeki iki ilmeğimi kestim. Kesimden sonra hanımlar sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Sarı ipimi alıyorum. 3 ilmeğe dolama yapacağım sarı ipim ile. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci ilmeğim. Şu da üçüncü ilmeğim. Şöyle. İpimi arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ördüm. Yanına bir tane krem ördüm. Ve buraya son kez siyah ile de bir tane dolama yapıyorum. Artık siyah ipin ucunu da kesebiliriz hanımlar. Siyah ile artık işimiz kalmadı. Dolamamı yaptım. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi arka yüzde modelimizde hanımlar 10. sıradayız. Bu sıramızda da kenardan şöyle bakalım 7 ilmeğimi ters öreceğim. 7 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya sarı ipimi alacağım. Bir ilmek dolama yapacağım. Sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi ters örüyorum. Bir tane krem ters ördüm yanına ve tekrardan buraya sarı ile bir ilmek daha dolama yapıyorum. Sarıyı arkada bıraktım ve dolama yaptığım ilmeğimi yine ters örüyorum. Dolamalı kelebeğimizi yaptık hanımlar. Diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece ajurlar arasındaki birer ilmek düzümüz var. Onları düz öreceğim. Bakın düz ilmeğimi düz ördüm. 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters ve kalan 2 ilmeğimi de yine ters örüyorum. Geldik modelde ön yüze 11. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda tekrar hemen ajurlara da devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi ördüm. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yapıp bir ilmek ters ördüm. Tekrar sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ajur yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi son ajurumu yapacağım. Sağa doğru kesim ve ajur. Şöyle ajurumu yaptım. Şimdi sayarak gidelim. Ajurdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Buraya sarı ile 3 ilmeğe dolamamı yapacağım hanımlar şimdi. Şu birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. Ve üçüncü ilmeğim. Sarı ipimi artık arkada bıraktım. Dolama yaptığım ilmeğimi ördüm. Şişimde kalan 7 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Döndük arka yüzde 12. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda kenardan 8 adet ilmeğimi ters öreceğim hanımlar. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortaya bir tane sarı dolama yapıyorum son kez. Şöyle. Sarıyı arkada bıraktım. Dolama yaptım. İlmeğimi örüyorum. Ajurlu modellerimizde de yine ajurlarımız falan ters örülüyor. Sadece aralardaki birer ilmek düzümüzü düz öreceğiz. Şöyle. 2 ters. 1 düz. 2 ters. 1 düz. Ve kalan 4 ilmeğimi de ters örüyorum. Hanımlar kelebek modelimizi böylece tamamladık. Gördüğünüz gibi.
kelebeklerimiz bitti. Şimdi bilek ayrımı yapacağız fakat öncesinde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ön yüzde düz örelim. Arka yüzde de ters olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ön yüzde düz arka yüzde ters ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. 28 ilmeğimiz vardı. 14 ilmek olarak sağ kenarı, 14 ilmek olarak da sol kenarı yapacağız. Öncelikle ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Şimdi ön yüzdeyim. İlmekleri düz örüyorum. Bakın ikinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi örüyorum. Bu sağ kenara 14 ilmek yaptık. Solda da 14 kalıyor hanımlar. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirdik. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Önce hanımlar şu sağ kenarı yapacağız. Sağ kenarda bilek bölümüne 7'şer ilmek haroşa yaptım ben. 7 ilmek. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben haroşalarımı her iki tarafta da düz örgü örerek elde ediyorum. Şimdi bu sol taraftaki ilmekler bekleyecek. Burada yedek şişiniz varsa ilmekler benim gibi şişte bekleyebilir. Şişiniz yoksa da ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirebilirsiniz. Şimdi geri döndüm hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. 5 oldu. 6, 7. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde ters örüyorum. Bu kenardaki 7 ilmek ön yüzde düz, arka yüzde ters örülecek. Bilek bölümündeki 7 ilmek de haroşa olarak yapılacak. Bakın burada hanımlar bir diş haroşamız oluştu bile. Bakın şurada. Ben bu patiğimin yan bölümüne toplamda bu kenarda 14 diş haroşa olana kadar ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiği şöyle örerken ayağınızı alın hanımlar, şöyle ölçün, burundan itibaren tutacaksınız. Arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar yapmanız gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte sağ kenara örelim gelelim, ardından sol kenara geçeceğiz. Patiğimin sağ kenarını ördüm geldim hanımlar. Burada 14 diş haroşam var. Krem ipimi haroşal tarafta değil de sağ tarafta bıraktım. Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımı ile ilmeklerimin içinden bir ip geçireceğim. Yedek şişiniz varsa burada şiş bekleyebilir. Fakat ben yedek şişim olmasına rağmen yine de ip geçiriyorum. Tabanımızı örerken şişler elime takılmasın diye. Bu ilmeklerimizi sonrasında topuk bölümüne geldiğimizde kullanacağız. Şöyle sarı ipimin ucunu bağladım buraya. Hemen şu ipimi de krem ipimi de ucunda küçük bir miktar bırakıp kesiyorum. Şimdi sol kenara başlıyoruz hanımlar. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapacağız. Bilek bölümündeki şuradan başlayacağız. İlk 7 ilmek haroşa olacak. Şöyle hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu da yine kendisine bağlayacağım hanımlar burada. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle 2 tane düğüm attım. İlk 7 ilmeğim haroşa, bilek bölümündeki. Şu 2 ilmek haroşamı düz ördüm. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. 6, 7 haroşamı düz ördüm. Kenardaki 7 ilmeğimi de ön yüzdeyim düz öreceğim. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Bu kenardaki 7 ilmeğimi arka yüzde ters öreceğim. Bakın 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7. Bilek bölümündeki son 7 haroşa ilmeğimi de düz öreceğim. Sağ kenara nasıl yaptıysak sağ kenarda aynı şekilde yapılacak hanımlar. Şurada sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüğümüzde hanımlar bakın burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenara 14 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Şimdi hep birlikte sağ kenarıyla aynı şekilde sol kenarımızı da tamamlayalım gelelim. Ardından tabanımıza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarını da ördüm geldim, 14 diş haroşa yaptım. İpimi bu defa yine haroşal tarafta değil de sol tarafta bıraktım. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerim kaçmasın diye tığ yardımıyla buradan bir ip geçireceğim. Şöyle. Dediğim gibi bu ilmekler sonrasında topuk bölümüne geldiğimizde tekrar kullanılacak. Şöyle. Ve krem ipimin ucunda ben keseceğim, buradan küçük bir miktar şöyle bırakıp kesiyorum. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı yapacağız hanımlar. Ve burunda kalan ipimizin ucuna yine şu krem ipimi bağlıyorum. Patiğimizi 12 ilmek olarak başlamıştık. Şimdi 12 ilmek başladığımız yerden ön yüzde 12 ilmek çıkaracağız.
Şöyle bakın ipimizin geldiği yer ilk ilmek yeri şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğimi şişime taktım. Sırasıyla hanımlar kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Şu 3 oldu. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve şurada son kenar ilmek yerine girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. 12. Şu 12. ilmeğimi zorlandım. Tığ ile çıkarayım. Şu 12. Şimdi hanımlar 12 ilmek çıkarttık. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Yine bu bölümde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapacağız. Sırasıyla şu an arka yüzdeyim. İlmeklerimi ters öreceğim. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar hem ilmek sayıları artacak hem de patiğimizin tabanı üst bölümü eklenecek. Kenar ilmek yerlerimiz var V şeklinde görünen. Bakın ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bu ilmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz. Önce sağ kenardan sonra da sol kenardan ilmek çıkaracağız. Şimdi şişimdeki 12 ilmeğimi öreceğim. Bir ilmek de buradan çıkarttık. Burada 13 ilmek oldu. Sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra bakın sol kenarda buradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir adet ilmek çıkartıyorum. 14 ilmek oldu. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. Sadece ilmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz. Önce sağ kenardan sonra sol kenardan kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bir sonraki kenar ilmek yerim hemen yeri belli burada. Buraya girerek ilmek çıkarttım. Şimdi 15 ilmeğimiz oldu. Şişimdeki ilmeklerimi sırasıyla öreceğim. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Ardından bu sol kenarda da sıradaki kenar ilmek yerim şurada. Buraya girerek bir ilmek çıkartıyorum. 16 ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu işleme şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü üst bölümünde 28 ilmek olarak yapmıştık. Şimdi hep birlikte 28 ilmek olana kadar patiğimizin burun kısmını örelim, gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını ördüm, geldim. 27. ilmeğimi sağdan, 28.yi de en son soldan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum, artık 28 ilmek olarak tabanımız yapılacak. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlmek artışı olmayacak. Dediğim gibi 28 ilmek olarak tabanımızı örüp tamamlayacağız. Bakın hanımlar, burada son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. 27 ilmek kaldı şimdi. Şimdi geri dönüyorum. Tekrar kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmek çıkarttım ve 28 ilmeğimiz oldu. Kestiğimiz ilmeği burada yandan çıkartarak ilmek sayısını düzenledik. Şimdi diğer ilmeklerimi ön yüzdeyim düz olarak öreceğim. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeği düzden kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Bakın burada yine son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeği düzden keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrardan geri dönüyoruz hanımlar. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Devam ediyorum. Sade ters örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Buralarda gösterilecek bir detay yok. Bakın son 2 ilmeğim. İkisini tersten kesiyorum.
Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Bu aşamada hanımlar yine tekrar ön yüzde son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği düzden kesip sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bu şekilde patiğimizin tabanını tamamlayacağız. Biz bu işleme şuraya son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim, ardından topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin tabanını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm. En son ilk ilmeği bu sağdan, sonuncu ilmeği de bu soldan çıkarttım. Artık topuk bölümüne geldik. Bu iplere takmış olduğumuz ilmeklerimizi şişimize alacağız. Şöyle ilmeklerimi sırasıyla şişime takacağım. Sonrasında şu ipimi artık çekiyorum. Bu ipimizi çektik. Şimdi buradaki ilmeklerimi de öreceğim. Bu ipimin ucunu da yine şuraya düğüm atıyorum. Şimdi geri dönmeyeceğiz hanımlar. Şişe taktığımız 14 ilmeğimizi normal örmeye devam edeceğiz. Şu ipimin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Kenardaki 7 ilmek haroşamız vardı. Bu haroşamız yine haroşa olarak örülecek hanımlar. Haroşalarımız devam ediyor. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Öncelikle hanımlar, bu arka yüzde bu 7 ilmek haroşamı normal düz örüyorum yine. Devamında gelen diğer ilmekleri de bakın arka yüzde olduğum için bu şekilde ters olarak öreceğiz. Hanımlar, sıra sonuna kadar, yani şuraya kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim gelelim. İlmeklerimi ters ördüm. Şimdi burada 14 ilmeğimiz vardı ipe takılı olan. Şimdi de bu ilmeğimizi şişimize alacağız. Bunları da öreceğiz. Patik tabanında 28 ilmek vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmek vardı. İlmeklerin hepsi böylece tek şişte toplanacak ve toplam ilmek sayımız 56 olacak. Şöyle ilmeklerimi taktım. Yine bu ipimi de çekiyorum. Hanımlar, buradaki ipimizin ucu vardı. Düğüm arka yüzde kalsın diye şöyle arkadan bir düğüm atıyorum buraya. İlmeklerimi şu an arka yüzdeyim. Ters örmeye devam edeceğim. Kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın haroşalarıma geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Böylece ilmeklerin hepsi tek şişte toplandı. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Topuk kesimine başlayacağız. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Hemen 24 ilmek ayırdığımız yere belli olsun diye şöyle bir şimdilik ip takıyorum hanımlar. 24 ilmek ayırdık. Topuğumuzu keseceğiz. Şimdi topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı düz olarak ördüm. Devamında gelen ilmeklerimi sırasıyla düz olarak öreceğim. Sayarak gideceğim. 7 haroşa örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yine şu ipimizin ucunu gizleyerek götürelim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği şöyle keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu arada kalan ilmeklere bakıyoruz. 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesimden sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bunları da düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmek öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Şöyle 7 haroşamı ördüm. Sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte şu öndeki ikisini alıyorum ve keserek örüyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemini şu işaretli yere kadar sarayıp koyduğumuz yere kadar 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu bu işaretli yere kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu gördüğünüz gibi bu işaretli yere kadar ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şimdi de 24 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Kesimimi yapacağım hanımlar. Elime tığımı aldım. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Her iki patiğimizin topuk kesimi de aynı yöne, aynı tarafta oluyor. Aynı şekilde topuğumuzu örüyoruz ve kesiyoruz. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra ikinci şişindeki ilmeğimi tığıma alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topladım. 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimizin ucunu gizleyelim. Patiğimize bakalım hanımlar. Şöyle sıkılayarak ipimin ucunu gizliyorum. Bakalım topuğumuza. Gördüğünüz gibi hanımlar, topuğumuz şöyle gayet güzel. 5 şiş patiklerimde uyguladığım topuk yöntemini 2 şiş patiğime de yaptım. Hemen bir de manken ayağımıza giydirelim. Ayakta da görelim. Çok güzel şık bir patik oldu hanımlar. 5 şişini yaptığımda 2 şişi çok istenmişti. 2 şiş isteyenler için geldi bu video. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, bakın hanımlar, modelimiz bu şekilde, ayaktaki duruşu. Tabanımız, kenarları bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.